Bekir Şahin, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü olarak Konya'da görev yapmaktayım. El yazmalarıyla ilk tanışışım 1983 yılında üniversite öğrencisiyken öğrenci olarak kaldığımız bugünkü Konya Kınacı Sokak'taki evimizden çıktım. Yaşlı bir Ömer amcamız sırtında bir çuvalla giderken gördüm. Zor taşıyordu çuvalı. Kendisine dedim ki Ömer amca yardımcı olayım. O nedir? Dedi kitap. Nereye götürüyorsun? Mezara gömmeye götürüyorum. Kitap gömülür mü dediğimde sırtından kitabı indiriverdi. Al senin olsun dedi ve eve götürüp baktığımda o çuvalın içindekilerin hepsi yazma eserdi. Tabii bizim ülkemizde hatta İslam dünyasında batıl bir inanç var. Kur'an alfabeli, Arap alfabeli kitaplar okunmuyorsa ya yakılır, ya denize atılır, suya atılır ya da gömülür diye bir batıl inanç var. Ömer amcamız okuyan kalmadı diye bu kitapları mezara gömmeye götürürken bizim yazma eserle tanışmamıza vesile oldu. Daha sonra da Burdur İl Halk Kütüphanesi Müdürü iken orada Emniyet Şubesi tarafından yakalanan, kaçakçılardan yakalanan pek çok nadir ve yazma esere bilirkişilik yaptık. İlk tanışışımız bu bilirkişilik esnasında üniversitedeki hocalarımızla rapor yazarak bu işe başladık. Daha sonra da 2002 yılında o zamanki ismiyle Konya'da bulunan bugünkü görev yaptığımız Yazma Eser Kütüphanesi ki o zaman bu kütüphanenin adı Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ydi. Daha sonra 2010 yılında kurulan Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın bölge müdürlüğü olarak bu kütüphane açıldı. Yazma eserlerle ilgili kanun çıktıktan sonra da burada bölge müdürü olarak görevlendirildik. 2011 yılından bu yana da burada görevimize devam etmekteyiz. Bizim burası bir bölge kütüphanesi olması münasebetiyle önce Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü esnasında da bir Kültür Bakanlığı'nın o zamanki ismiyle bir genelgesiyle değişik yerlerde, kütüphanelerde ve müzelerde bölük pörçük, korunmasız vaziyette bulunan yazma eserlerin Konya'da toplanılmasına karar verilmişti. Bu münasebetle Türkiye'nin pek çok yerinden, İzmir'den Van'a kadar pek çok kütüphane ve müzenin kitapları buraya taşındı. Her taşıma esnasında, her koleksiyonu teslim alırken sayısız eserlerle karşılaştık. Bunları birebir görmek nasip oldu. Ve tam bu esnada Yusuf Ağa Kütüphanemize İngiltere, Londra İbn Arabi Derneği basın sorumlusu Stevens geldi. Kendisi İbn Arabi'nin ve Sadreddin Konevi'nin el yazılarının hangisi olduğunu tespite çalışıyordu. O andan itibaren o dönemin eserleri ki Konya, Selçuklu'nun payitahtı, Selçuklu dönemi kitap sanatlarına bir ilgimiz, alakamız doğdu. O dönemde rahmetli olan Selçuklu kitap sanatlarını ki onun çalıştığı en önemli alan Selçuklu ciltleriydi. 1000 kadar Selçuklu dönemi olduğunu düşündüğümüz, bu konuda biraz teenniyle hareket ediyoruz. Çünkü sanat bir dönemden diğer döneme geçerken
Yani Selçuklu'dan Osmanlı'ya veya diğer medeniyetler değişirken makasla kesilir gibi kesilmiyor sanat. Mesela Selçuklu dönemi ne ait veya Selçuklu uslubu ta İstanbul'un fethine kadar Osmanlı'da da görmekteyiz. Burada Selçuklu dönemi kitaplarının ne kadar sağlam olduğunu, Selçuklu kitap sanatlarının bir Türk kültür ve medeniyetine ait bu eserlerin kitap sanatları açısından diğer dönemlere ait olan eserlerden ne kadar farklı olduklarını burada gördük. Mesela bunlardan Selçuklu dönemi kitaplarında mürekkep korozyonuna fazlaca rastlamıyoruz. Yine mikroorganizma, mantarlaşma bu dönem eserlerinde çok fazlaca olmadığını gördük. Yine buradaki kitap sanatları ile alakalı pek çok özellikleri görmüş olduk. Sonra şehir tarihi, şehir kültürü açısından da bunların neler ifade ettiğini yakinen görmüş olduk. El yazmaları toplanırken en önemli şey güvenliktir. Yazma eserlerin nasıl ele alınacağı, nasıl taşınacağı çok önemli bir teknik konudur. Nasıl ki bir anne yeni doğmuş bir bebeğine ne kadar hassas davranırsa biz de bu yazma eserlere o derece hassas davranmak durumundayız. Kütüphanemize Türkiye'nin pek çok yerinden devir yoluyla eserler geldi. Bizim eserleri taşıdığımız özel sandıklarımız, kasalarımız var. Krom nikelden, amyant ve aralarında cam yünü olduğu herhangi bir kaza, yangın esnasında onları belli bir sürede koruyabilecek şekilde sandıklarla taşımaya gayret ederiz. Ayrıca güvenlik çok önemli. Emniyet birimlerine haber vererek bir yerden bir yere kitap taşınırken emniyet birimleriyle beraber taşınır. Sonra bunlar teslim alınırken de kitapların belli özellikleri, belli komisyonla teslim alınır. Yani bize gerek devir, gerekse bağış yoluyla, hatta bizim kurumumuz kitapları satın da alıyor. Parayla aldığımız kitaplar dahil zimmetle kitaplar alınır, zimmetle kitaplar teslim edilir. Geçmişte de buna ecdat vakıf kütüphanelerinde çok dikkat etmişlerdir. Mesela Yusuf Ağa Kütüphanesi'nin vakfiyesine baktığımızda denir ki her yıl alim, müfti ve kadıların huzurunda sayım yapılır. Hatta ve hatta bizim depomuz açılırken tutanakla açılır. Alarm sistemleri var. Şifre ile girilir. Depodan kitap çıkarılırken de yine zimmetle çıkartılır. Hatta herhangi bir amaçla kurum müdürünün odasına gelen bir kitap bile teslim edilirken tutanakla teslim edilir ve tutanakla alınır. Şöyle bir matbu tutanağımız var. Bütün yaptığımız işler belgelere dayalıdır. Biz bu arada vatandaşlarımıza da bunu özellikle tavsiye ederiz. Bir kurum ve kuruluşa bir şey bağışlarken, teslim ederken mutlaka tutanakla teslim edilip alırken de tutanakla almalıdır. Dijitalleştirmeye biz Selçuk Üniversitesi ile birlikte 2003 yılında başladık. Dijitalleştirme yazma eser kütüphaneciliğinde çok önemli. Dijitalleştirmenin en önemli tarafı bu eserlerin tescil ve tespitinin yapılması olarak ifade edebiliriz. Tabii kütüphaneler, buradaki kitaplar
okuyucuyla buluşması gerekiyor. Bunlar 300 yıllık, 500 yıllık çok eski ve hassas eserler olduğu için okuyucumuza fiziki olarak biz kitapları vermiyoruz. Kütüphanemizdeki bütün kitaplar, tamamı yazma eserlerin e-kitap haline getirilmiş. JPEG, PDF ve TIFF formatında bunlar taranıyor, çekiliyor ve portalden, şimdi de Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın portalinden yaklaşık şu an itibariyle 600 küsür bin eser okuyucu hizmetine sunulmuştur. Okuyucularımız, araştırmacılarımız buraya üye oluyor. Oradan herhangi bir konuyla alakalı olarak yılda 1000 varak, yani 2000 sayfayı indirebiliyor. Yine bir yılda 5 ayrı konuda 5000 varak eser bila ücret Türk vatandaşları alabiliyor. Evinden, bürosundan, istediği yerden bu portale girebiliyor. Bizim Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğümüze gelen herhangi bir okuyucumuz da buradaki sistemden hem kendi kütüphanemizde bulunan yaklaşık 20 bin cilt ki bunu risaleleriyle ifade edecek olursak 40 binin üzerinde yazma ve 80 binin üzerinde de nadir matbu kitabımızı bir bilgisayar başında hiç kimseden yardım almadan çok rahat bir şekilde e-kitap olarak inceleyip istediği kitabın dijital kopyasını bir form doldurmak suretiyle alıp gidebiliyor. Bugün bu standardımız 15 dakikadır. Yani vatandaş kütüphanemize geldiğinde herhangi bir kitabın dijitalini istediğinde arkadaşlarımız 15 dakika içerisinde kendine ulaştırabiliyor. Yine maille bizim elektronik posta adresimizden de bu kitapları bir form doldurmak suretiyle istediği yerden e-postasını gönderiyor. Biz de e-posta vasıtasıyla kendisine bu dijital kopyaları gönderebiliyoruz. Zaten buradaki en önemli şey dijitalleştirmedeki amaç bunların, kitapların korunması, tescili, tespiti yanında bilim insanlarına bunları kolayca ulaştırmak